Selam arkadaşlar, Kriptomen kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Hamster Coin'den bahsedeceğiz. Hamster Coin ile ilgili bir borsa listelenmesi haberi var. Bunlarla ilgili sizlere bilgiler vereceğim. Bitcoin'den bahsedeceğiz. Bitcoin'de tekrardan yükselişe ne zaman geçeceğiz? Yönümüz artık yukarı yönlü mü, aşağı yönlü mü? Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Buradaki anlatacaklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapıp yapmamak tamamen sizin kararınızdır. Bitcoin ile başlamak istiyorum. Bizi takip eden, videolarımızı izleyen arkadaşlarımız Bitcoin ile ilgili söylediklerimin hemen hemen %90'ının doğru olduğunu, yani doğru çıktığını görebilir arkadaşlar. Önceki videolarımızda demiştik 39 bin dolar önemli bir direnç demiştik. Burayı kırarsa, üstünde de mum kapanışı yaparsa yönünün tekrardan yukarı yönlen olacağını söylemiştik. Dediğimizde oldu. Yine 4-5 gün yatağa gittikten sonra bu 39 bin direncini kırdık. Birden yukarı yönlü gittik. Ondan sonra burada yükselen bir trend çizgimiz var demiştik. Şu şekilde yaptığımda daha iyi görürsünüz. Buradan itibaren yükselen bir trend çizgimiz vardı. Bunu da kıracağını, biraz zorlanacağını söylemiştik. Aynı şekilde 2 gün uğraştı dostlarım. Hacimli bir şekilde yükseliş yapıp bunu kırdı. Sonra burada 43 bin dolar bir direnci var demiştik arkadaşlar. Burası da önemli bir direnç demiştik. Haftalık grafiğe baktığımızda daha iyi anlayacaksınız şimdi. Şu şekilde haftalık grafiğe bir geçelim. Gördüğünüz gibi 43 bin dolar şuradaki direnç dostlarım. Önceki zamanlarda sürekli destek olarak çalışmış. 2 hafta boyunca burada destek olarak çalışmış. Yine burada bir retest yapmış, fitil atmış. Yukarı yönlü çevirmiş yönünü. Tekrardan yükseliş başlamış. Şu an önceki videolarımızda da söylemiştik. 43 bin doları kırarsa, üstünde de mum kapanışı yaparsa burada tutunacağını söylemiştik dostlarım. Tekrardan günlük grafiğe baktığımız zaman, şu şekilde günlük grafiğe baktığımız zaman, biraz da yakınlaştırdığımız zaman daha iyi göreceksiniz. Buradaki kırdı 43 bin dolar direncini, burayı desteğe çevirdi dostlarım. 2 günde üstünde mum kapanış yaptı. Gayet güzel, 43 bin dolarda tutunuyor. Şu an herhangi bir Bitcoin ile ilgili fut haber çıkmasa, Çin veya başka bir ülke Bitcoin'i futlamazsa, buralarda biraz daha yatağa gidip hacim toplayıp tekrardan şuradaki 46 bin dolar direncini deneyeceğini düşünüyorum. Artık Bitcoin'in yavaş yavaş yönünün tamamen yukarı yönlü olacağını düşünüyorum dostlarım. İlerleyen günlerde, ilerleyen saatlerde veya zamanlarda Bitcoin'in tekrardan güzel bir hareket yapıp şurada 46 bin dolar direncini deneyeceğini düşünüyorum. Orada da güzel bir mum kapanışı yaparsa daha iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum. 50 bin dolarlara, 60 bin dolarlara tekrardan o seviyeleri göreceğimizi benim kendi şahsım olarak düşünüyorum dostlarım. Bu sayede diğer altcoin'ler olsun, Shiba olsun, biliyorsunuz Shiba Coin %50'lik, %30'luk bir artış gösterdi. Diğer büyük pariteler olsun, Avax olsun, Solana olsun, onlar %10'luk, %15'lik bir artış gösterdi. Hemen hemen Bitcoin ile birlikte hareket etti dostlarım. Mana olsun, diğer altcoin'ler olsun, Metaverse projeleri de gayet güzel yükselişler gösteriyor. Bitcoin'e dediğimiz gibi inşallah yönünün tamamen yukarı döneceğini ben kendi düşüncem olarak düşünüyorum dostlarım. Hamster Coin'e geçecek olursak, biliyorsunuz Hamster Coin'imiz çok uzun zamandan beri yatay gidiyor. Artık hacimsizleşti de sürekli bir hareket gösteremiyor. Fiyat olarak biliyorsunuz şu seviyelerden MACD borsasına listelendiği zaman şu seviyeler sürekli fiyat olarak düşmeye başlamıştı. Önünde 7 tane sıfır vardı dostlarım. Önüne tekrar bir sıfır ekledi. 8 tane sıfır oldu. Şu anki güncel fiyatı söyleyeyim. Önünde 8 tane sıfır var. 9000'den işlem görüyor. Bunun sebebi de bana göre dostlarım çok hacimsizleşti. İçeriye para girişi fazla olmuyor. Holders'un herhangi bir fazla bir artışlık yok. Birazdan bunu da sizlere paylaşacağım. Geliştiricileri şu sıralar Hamster Coin'i gerçekten çok yalnız bıraktılar. Hani Hamster Coin ile ilgili hiç olmasa bir haber verseler, şu çalışmaları yapıyoruz veya bir fragmanını yapsalar, şunu yakında sunacağız, swap projesi hayata geçecek diye, daha iyi, biraz da potansiyeli yükselir diye düşünüyorum Hamster Coin'in. Biliyorsunuz swap projesi olacaktı. Daha swap projesini açıklamadılar. Veya bir gaming oyun projeleri vardı. O da daha bir faaliyete geçmedi dostlarım. Bakalım önümüzdeki zamanlarda ben kendi yine şahsım olarak ben Hamster Coin'den daha çok iyi bir potansiyel bekliyorum. Bazı arkadaşlarımız diyor Hamster Coin'i yok sürekli sihirliyorsunuz diyor. Hamster Coin'i bütün yatırımcıların üstüne boşalttınız diyor. Elinizdeki malları sattınız diyor. Bütün alttaki yatırımcıların üstüne parayı boşalttınız diyor dostlarım. Ben kesinlikle öyle bir şey yapmıyorum. Ben aksine düşüşlerde sürekli alımları yapıyorum.
Hamster Coin videolarımı takip eden arkadaşlar varsa biliyorsunuz ben düşüşlerde 3 kere alım daha yaptım Hamster Coin'e. Ben çünkü hodl oyuncuyum arkadaşlar. Uzun vadede tutmaya niyetim var. 2023-2024'e kadar elimdeki Hamster Coin'leri tutuyorum. Düşüşlerde ben satmak yerine daha çok elimdeki miktarı arttırmayı düşünüyorum. Ben hala benim söylediklerim geçerli. Ben Hamster Coin adına gerçekten çok ümitliyim. Önümüzdeki günlerde 2022 yılın ikinci çeyreğinde falan güzel borsalarda listeleneceğini söylemişlerdi. Ben bunların olacağını hala düşünüyorum dostlarım. Yani Hamster Coin ile ilgili söylediklerim hala geçerli. Ben hodl yapmaya devam edeceğim. 2023 yıllarının sonuna doğru ben yine elimde Hamster Coin'i tutacağım 2024'e kadar. O zamana kadar daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Zaten şu seviyelerden alan olsa bile dostlarım bir 2022 yılının güzel bir borsasında listelense, bir GTO borsasında listelense veya bir OKEX borsasında listelense emin olun şu halinden bile 15-20 kat yükseliş yapacaktır diye düşünüyorum. Yani şu seviyelerden ekleme yapan bile arkadaşlar bu seviyelerden sürekli bir borsada listelendiği zaman emin olun çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Yani şuradaki tepe noktasını çok rahat geçecektir diye söyleyeyim yani. Bu seviyelerden alan 10-15 kat daha fazla kazanmış olacaktır. O yüzden de ben sürekli dediğim gibi 3 kere ekleme yaptım. Önümüzdeki zamanlarda belki daha düşüşler olursa ve yükselişler olursa ona göre hareket edeceğim. Haberimize geçecek olursak biliyorsunuz Hamster Coin ile ilgili çok fazla haber olmuyor. Olduğu zaman da ben sizlere videolar çekmeye çalışıyorum. Sürekli bilgilendirmeye çalışıyorum dostlarım. Biliyorsunuz Hamster Coin resmi Twitter hesabına baktığımız zaman şu Dextrade borsasında Hamster Coin'imiz listelenecek. Yakın zamanda diye bir tarih belirtmemişler dostlarım. Dextrade borsasında Hamster Coin'imiz giriş yapıyor. Bu ne demek oluyor? Fazla yükseliş gösteremez ama bir hacim kadar bir hareketlilik olur. İşlem tahtasında bir 3-5 alım satım olur dostlarım. Yani hacimlenmiş olur. Kendini de bu önüne tekrar aldığı sıfırı ilerleyen zamanlarda tekrar atacağını düşünüyorum. Bu tarz ufak borsalara girmesi güzel. Hem hacim kazandırır hem holders'ını yükseltir dostlarım. Önümüzdeki büyük borsalara girdiği zaman da daha güzel yükselişler ve daha güzel pumplar atacağını düşünüyorum. Hamster Coin'imizin resmi Twitter hesabına da bakacak olursak herhangi başka bir haber var mı diye. Hamster Coin'imizin şu anki güncel Twitter resmi Twitter hesabındaki güncel abone sayısı 97 bini geçmiş durumda dostlarım. Fazla bir değişiklik yok. Şu an herhangi bir aynı haberler devam ediyor dostlarım. Olduğu zaman da ben sizleri tekrardan bilgilendireceğim. Bu resmi Twitter hesabında da girip görebilirsiniz. 23 saat önce paylaşılmış Hamster'ın resmi Twitter hesabında. Bu da yaklaşık Şubat'ın 8'inde paylaşmış Dextrade borsası Hamster Coin'i listeleyeceklerini söylemiş. Çifti de burada görebilirsiniz. Hamster USDT'de olarak alım satım yapabilirsiniz. Eğer az miktarlarda alım satım yapıyorsanız dostlarım yani 10 dolarlık 15 dolarlık almak istiyorsanız bir elektronik cüzdandan almaktan ziyade bu şekilde borsalardan alabilirsiniz. MaxG borsasında var. Dextrade borsasına geliyor. Diğer borsalardan da almanız daha mantıklı olur. Biliyorsunuz elektronik cüzdanın üzerinden PancakeSwap'tan alım satım yaptığınız zaman komisyon kesiyor dostlarım. Ama bu tarz borsalarda aldığınız zaman fazla bir komisyon keseceğini düşünmüyorum. Yani sürekli siz kârda olursunuz. Zaten birçok arkadaşımız tepeden girdiği için zararda. Bu şekilde biraz da zararınızı toparlamış olursunuz diye düşünüyorum. Hamster Coin'in BSC'sine de bakacak olursak güncel holders'ında fazla bir değişiklik yok dostlarım. Zaten 104.000 holders'ı bu kemik tayfa olarak görüyorum. 104.000 holders'tan aşağıya düşmüyor. Bu arkadaşlarımız hodl yapan arkadaşlar. Yani bunlar da inanıyor dostlarım. Hamster Coin'in gerçekten güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Holders'ının artmama sebebi de bana göre dediğim gibi Hamster Coin'in hacimsizliği, geliştiricilerin herhangi bir haber vermemesi. O yüzden de yatırımcıları biraz panikletmiş durumda. Ama emin olun Hamster Coin daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Hamster Coin ile ilgili son dakika bilgileri ve son dakika haberleri almak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu da like atarsanız bizi de desteklemiş olursunuz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.